Amerika'da seçmenler 3 Kasım Salı günü sandık başına gidiyor. Yarış, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Başkan Donald Trump ile Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden arasında. Şimdi ise seçimi bırakıp Amerika maceramızı hatırlayalım. Amerika'nın resmi başkenti Washington'dur. DC'de bulunan Washington hiçbir eyaletle birleşik değildir ve tamamen ayrıdır. Bu sebeple Amerika Birleşik Devleti federal hükümeti için Washington tabiri kullanılabilir. Amerika bayrağı, kırmızı, mavi ve beyaz renklerden oluşur. 13 şeritten meydana gelen bayrağın, şeritlerinin 7'si kırmızı, 6'sı beyazdır. Bayrağın sol kısmında ise küçük yıldızlar bulunur. 13 tane beyaz ve mavi şeritler, tarihi kolonilerin simgesidir. Sol kısımda yer alan beyaz yıldızlar ise 50 eyaleti temsil eder. Kırmızı cesaret ve kahramanlık, beyaz temizliği, mavi renk azim ve mücadeleyi temsil eder. Amerika kıtasında yer alır. Kıtanın Kuzey Amerika bölümünde bulunur. Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu arasında kalan ABD'nin güneyinde Meksika. Kuzey tarafında ise Kanada bulunur. Amerika ülkesinin nüfusu 331 milyon kişiden oluşur. Nüfus bakımından Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük 3. ülkesidir. ABD nüfusunun önemli kısmını Amerika vatandaşı olmayan kişiler oluşturur. Amerika, federal hükümet şeklinde yönetilir. Bu yönetim, Amerika Birleşik Devletleri'ni meydana getiren 50 eyaletin milli yönetim biçimini oluşturur. Federal yönetimi 3 ayrı bölümden oluşur. Yasama, yürütme ve yargı şeklinde belirtilir. Neredeyse her sokağı rüzgar alan ve aynı zamanda siyasi çalkantıların adresi olduğundan dolayı, rüzgarın kenti denilen Chicago, Kuzey Amerika'da bulunan şehirdir. Chicago, Amerika'nın nüfus bakımından en büyük 3. şehridir. Dünyanın ilk gökdeleni Chicago'da inşa edilmiştir. Amerika'nın ilk kan bankası buradadır. Walt Disney'in doğduğu yerdir. Nabisco ulusal bisküvi şirketi burada kurulmuştur. House müzik tarzı Chicago'da ortaya çıkmıştır. İlk araba yarışı Chicago'da yapılmıştır. Scarface olarak bilinen ünlü mafya hikayesi Chicago'da yaşanmıştır. Amerika'nın kuzeydoğusunda yer alan bir eyalet olan New York yaklaşık 20 milyonluk nüfusu ile en kalabalık 4. eyaletidir. Birçok tarihi döneme sahne olmuş ve çok sayıda etnik grubu bünyesinde barındırmıştır. Dünyanın en kalabalık kentlerinden biri olan New York, küresel bir kent ve Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne ev sahipliği yapmakta. Dünyanın da ekonomik olarak en güçlü şehridir. Özgürlük heykeli, Empire State binası, Rockefeller Center, Central Park, Times Meydanı, 5. cadde, Brooklyn Köprüsü en popüler yerleridir. Eğer vaktiniz var ise Broadway şovu izleme şansını da kaçırmamalısınız. New York'un en ünlü binalarından biri olan Empire State binası 1 yıl ve 45 günde inşa edilmiştir. New York'un metrolarında çalan müzisyenlerin belirli seçmelerden geçirildiğini biliyor muydunuz? New York, Amerika'nın en mutsuz insanlarına ev sahipliği yapan şehir olarak bilinmektedir. Her 21 New Yorklu arasından bir kişinin milyoner olduğunu biliyor muydunuz? Bir New Yorklu'nun, Amerika'nın diğer herhangi bir şehrinde yaşayan insanların kahve tüketiminin 7 kat üzerinde kahve tükettiği saptanmıştır. New York'un İsrail'den sonra en büyük Yahudi nüfusuna ev sahipliği yapmaktadır. Amerika'nın ilk pizza restoranı ise New York'ta açılmıştır. Niagara Şelalesi, Amerika ile Kanada arasında yer alan Niagara Nehri üzerinde bulunan dünyaca ünlü bir şelaledir.
Niagara Şelalesi 1932 senesinde tamamen donmuştur. Dünyada tek ters akan şelaledir. Şelalenin suyu taşlara çarpmak yolu ile geri gelir. Bu durumda dünyada eşi benzeri görülmeyen bir durumdur. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal düzeyde herhangi bir ana dil bulunmamaktadır. ABD ülkesinin sınırlarında en fazla kullanılan dil İngilizce olduğundan ana dil olarak görülür. Ülkede İngilizceden sonra kullanılan en yaygın diğer dil İspanyolcadır. İngilizce, tıp, bilim, şehir hayatında tercih edilen ana dil gibidir. İspanyolca ise daha çok Meksika ve Küba'dan gelen göçmenler tarafından konuşulur. Wisconsin Dells tam anlamıyla bir tatil yöresidir. Tabelasındaki nüfusu 2678 kişidir. Yazın 1 milyon kadar turistin ziyaret ettiği söylenmektedir. Work and Travel öğrencilerinin uğrak yeridir. Yazları sıcak, kışları da aşırı soğuktur. Ancak yazın aniden havanın soğuyup kar da yağdığını görenler mevcut. Şehirde su parkları, havuzları, eğlence alanları, bölgede Noah's Ark adında büyük ve güzel bir su parkı vardır. Şehrin en büyük oteli olan MT Olympus'un eğlence parkı da görülmeye değerdir. En sevilen aktivite ise dalga havuzlarıdır. Yazın gece hayatı da oldukça renklidir. Bunlar haricinde duck tour yapılabilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma hem karada hem suda giden araçlarla küçük bir Wisconsin ve göl turu yapabilirsiniz. Amerika'nın resmi olarak kullanılan para birimi Amerikan dolarıdır. Dolar sadece ABD ülkesinde değil, dünyanın birçok yerinde kullanılır. Amerika'nın önemli kısmına hakim olan iklim tipi kara iklimdir. Bu nedenle gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları fazladır. Kış ayları çok fazla soğuk geçerken yaz ayları aşırı soğuk şekilde geçebilir. Yaz aylarında genellikle iç kısımlar kıyı bölgelerine oranla çok daha sıcak olur. Amerika'ya turizm amaçlı seyahat için gidilecek zaman iyi belirlenmelidir. Özellikle yaz aylarında Amerika çok kalabalıklaşır. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında gitmemek daha iyi olabilir. Kışın ise soğuk geçtiğinden yaz mevsimine nispeten daha sakindir. Kalın elbiselerle dolaşılırsa ABD'ye kış aylarında gitmek daha mantıklı olabilir. Ülkeye Eylül veya Ekim aylarında giderseniz seyahatinizi daha iyi gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelir. Amerika, dünyanın en büyük ekonomisi unvanına sahiptir. Son dönemlerde bu alanda Çin'le rekabet içerisine girmiştir. Yemek kültürü hazır yemek üzerine kurulu olan ülkede, diğer yemek kültürleri farklı coğrafya insanları sayesinde bir kısım gelişmiştir. Ancak ülkede daha çok fast food kültürü yaygındır ve buradan tüm dünyaya yayılmıştır.
Amerika ile Türkiye arasındaki toplam saat farkı 7 saattir. Amerika Türkiye'den 7 saat geridedir. Türkiye'de saat öğlen 12 olduğunda Amerika'da saat 5 olacaktır.